Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle çok özel bir başarı hikayesi paylaşmak istiyorum. Belki de bu videoyu izleyen pek çok kişi gibi ben de orkide bakımını internetten araştırarak deneye yanılıya öğrenmeye başladım. Ve bu videodaki beyaz ve mor çiçekli Dendrobium orkidelerim. Onlar benim için en çok emek verdiğim, en güzel karşına aldığım çiçeklerim. Bu orkideleri yaklaşık 2 yıl önce internetten ücretsiz olarak edinmiştim. Evet, yanlış duymadınız, tamamen bedava. Çünkü çiçek açmayan, yaprakları solmuş, gövdeleri büzüşmüş, umuda kesilmiş orkidelerdi. Ama ben bu orkidelerin sadece biraz zamana ve ilgiye ihtiyacı olduğuna inanıyordum. İlk yaptığım şey onları eski saksılarından çıkartıp kök kontrollerini yapmak oldu. Çürük kökleri temizledim, mantar hastalığına karşı önlem aldım. Ardından kabuk bazlı geçirgen bir orkide toprağına geçirdim. Saksı olarak da şeffaf, hava alabilen kaplar tercih ettim ki kök gelişimini rahatlıkla takip edeyim. Sulamada çok dikkatli davrandım. Çünkü Dendrobium türü orkideler suyu sevse de sürekli ıslak toprakta kalmaktan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden sulamayı genellikle kökler griye döndüğünde yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi çiçekleri o kadar güzel ki arılar bile mest ediyor. Arılar çiçeklerinde dolanıyor. Evet, gerçekten özellikle moru harika kokuyor. Beyazı da kokuyor ama morun kokusu bir başka. Evet. Sulamadan sonra saksının iyice süzüldüğünden emin oldum. Özellikle çiçeksizlik dönemlerinde serin ve aydınlık bir ortamda tuttum ki dinlenebilsinler. Ve sabır sonunda meyvesini verdi. Bu gördüğünüz beyaz çiçekli Dendrobium, evet, gördüğünüz gibi geçen sene dibinden büyümüştü. Yaşlıları artık solmuştu. Onları budadım. Evet, arı şu anda moruna gitti. Morundaki o kokuya cezbetti. Şu anda ondan polenlerini topluyor. Evet, şöyle gösteriyorum arıyı. Misafirimiz geldi. Nasiplensin bu güzel çiçekten. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arı devam ediyor. Şu alttaki bakın, morumdan ayırdığım keyikler. Bakın şöyle köklerine bakıyorsunuz. Kökleri grileşmişse sulama yapıyorsunuz. Evet. Kökleri grileşene kadar sulama yapmıyorsunuz. Bakın şu anda grileşmiş. Artık bunları sulamam gerekiyor. Evet. Şu beyazı da bakın geçen sene ayırdığım keyiki. Bu da çok güzel bir şekilde çiçek açtı. Keyikleri dikkatlice ayırıp saksıya diktim. Bu yıl ilk defa çiçek açtı. Böyle bir başarıyı görmek orkide ile ilgilenen herkes için büyük bir motivasyon kaynağı. Yine mor çiçekli Dendrobium'un geçen yıl 2 yeri kekisi olmuştu. Bunların dikimini yapmıştık. Şurada gösteriyorum. Şu anda sağlıklı bir şekilde büyümelerine, kök gelişimlerine devam ediyor. Evet. Şu anda gayet sağlıklı görünüyorlar. Gelişimlerini çok iyi gidiyor. Eğer bakım süreci bu şekilde devam ederse gelecek yıl onlar da ilk çiçeklerini açabilirler. Ve bu mor çiçekli orkide ile ilgili özellikle bir şey söylemek lazım. Çiçekleri sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda harika kokuyorlar. Yaklaştığınızda duyulan o hoş koku evde doğallık hissi yaratıyor. Gerçekten orkide bakımını daha da keyifli hale getiriyor. Bu noktada önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dendrobium orkideleri çiçek döktükten sonra genellikle aynı gövdeden bir daha çiçek açmazlar. Evet, çünkü çiçekler gövde üzerindeki belirli noktalardan çıkar ve bu noktalar kullanıldığında tekrar aktifleşmez. Ancak bu gövdeyi kesmek de doğru değildir. Çünkü hala fotosentez yaparak bitkiye enerji sağlar ve bazen keiki yani yavru bitki üretme potansiyeli taşır. Yeni çiçekler genellikle yeni çıkan taze sürgünlerden, yeni gövdelerden gelir. Bu yüzden eski gövdelere de sabırla bakmaya devam etmek gerekir. Evet, orkide bakımı sabır ister. Onlara verdiğiniz sevgi ve ilgi zamanla sizi çiçeklere döner. Unutmayın, en güzel orkideler
çiçekçiden alınan değil, sizin elinizde hayata döndürdüğünüz orkideler olacaktır. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizlerin tecrübelerini bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. İyi günler.